Merhaba, hoş geldin. Hazırsan bugün seninle o devasa imparatorlukların, kıtaları aşan haritaların gölgesinde kalmış, tarih kitaplarının tozlu sayfalarına gizlenmiş çok özel bir hikayeye dalıyoruz. Evet, merhaba. Bugünkü detaylı araştırmamızın odak noktası, Fatih Pekol tarafından 2017 yılında hazırlanan Zirki Beylikleri ve Beyleri Tarihi adlı yüksek lisans tezi. İnceleyeceğimiz bu kaynak sayesinde 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan inanılmaz bir feodal güç, diplomasi ve entrika ağını çözeceğiz. Baştan söyleyeyim, senin de bahsettiğin bu beyliklerin hikayesi sıradan bir tarih anlatısı değil. Yani bu çalışma sadece kuru bir soy ağacı dökümü veya kimin kılıcının daha keskin olduğunun bir listesi asla değil. Orta Doğu'daki güç dengelerinin mikro ölçekte nasıl işlediğine dair harika bir vaka çalışmasıyla karşı karşıyayız. Tamam, dur bunu bir açalım o zaman. Görevimiz şu, Güneydoğu Anadolu'da, bugünkü Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleriyle Siirt'in Baykan civarında yüzyıllarca hüküm sürmüş Atak, Tercil, Derzin ve Gırdıkan beyliklerinin ardındaki sır perdesini aralamak. Aynen öyle. Sadece kimin kiminle savaştığını değil, bu yerel güçlerin Akkoyunlular, Safeviler ve nihayetinde Osmanlı İmparatorluğu gibi devasa yapılar arasında nasıl hayatta kaldığını anlamaya çalışacağız. Bunu büyük resme bağlarsak, dinleyicimize tarihsel olayların, yerel halkın ve liderlerin gözünden nasıl şekillendiğini göstereceğiz aslında. Yazar bu gizli kalmış detaylara ulaşmak için sadece bilindik kroniklere bakmamış, elimizde çok kıymetli Osmanlı mühimme defterleri var, ceylan derisine yazılmış şecereler var ve yerel sözlü tarih çalışmaları, mesela Zirkilerin günümüzdeki uzantılarından Işık ailesiyle yapılan mülakatlar var. Vay canına, mühimme defterleri ve ceylan derisi şecereleri. Mühimme defterleri zaten merkezin taşraya bakışını gösteren en net, en gizli kayıtlar. Peki bu karmaşık hikayeyi en başından, Zirki ya da Zerraki isminin kendisinden anlatalım. Nereden geliyor bu isim? Kaynakta birkaç farklı teori var sanırım. İsimlerin kökeni her zaman toplulukların kendilerini nasıl konumlandırmak istedikleriyle çok ilgilidir hani. Birkaç büyüleyici teori var. Bazı araştırmacılar ismin Kürtçe sarı anlamına gelen zer kelimesinden türediğini söylüyor. Sarı mı? Evet, hatta atalarının evlerinin önündeki dikkat çekici sarı bir dut ağacından dolayı bu ismi aldıklarını iddia eden yerel söylenceler bile var kaynakta. Sarı dut ağacı detayı inanılmaz lokal gerçekten. Başka teoriler de var mı peki? Var tabii, diğerleri işi biraz daha geniş coğrafyalara taşıyor. Bazıları Bağdat'ın Zerrak mahallesinden göç ettiklerini söylüyor. Zirkilerin Atak kolundan gelen Işık ailesinin soyadı bile Zirki kelimesinin zerk yani güneş ışığı anlamına gelme olasılığından yola çıkarak Cumhuriyet döneminde alınmış. Zerk ve ışık bağlantısı beni Şeref Han'ın ünlü eseri Şerefname'de geçen o meşhur efsaneye götürüyor, zindandaki mucize hikayesine. O efsane çok meşhurdur, evet. Ben bu hikayeye bayıldım okuduğumda. Şeyh Hasan Zerraki, Mardin'de Artuklu emiri tarafından zindana atılıyor. Ancak zindana giren bir güneş ışığına, yani bir zerk hüzmesine tutunarak camiye gitme mucizesi gösteriyor. Kesinlikle. Şerefname'ye göre bu mucizeyi duyan emir o kadar etkileniyor ki hasta kızını şeyhe iyileştirtiyor. Hatta kızıyla onu evlendiriyor. Böylece Zirki beylerinin ataları Artuklu hanedanıyla kan bağı kurmuş oluyor. Siyasi gücün mistisizmle harmanlandığı harika bir efsane. Tam bir kahramanın yolculuğu efsanesi bu. Işığa tutunup zindandan çıkmak falan. Şimdi eminim sen de dinlerken vay canına diyorsundur ama bekle bir saniye. Gerçekten böyle mi olmuş? Yani incelediğimiz kaynak bu efsaneyi doğruluyor mu? İşte burada büyüleyici olan şey, tezin sunduğu birinci el kaynaklarla bu efsane arasındaki büyük çelişki. Az önce bahsettiğimiz o ceylan derisine yazılı kadim zirki şecerelerine baktığımızda tamamen farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Üstelik bu şecereler dönemin nakibül eşrafları tarafından mühürlenip onaylanmış belgeler. Hani o peygamber soyundan gelenlerin kayıtlarını tutan resmi devlet görevlileri. Yani oldukça sağlam kanıtlar. Peki bu resmi belgeler ışık hüzmesi mucizesi hakkında ne diyor? Şecerelere göre ortada öyle bir mucize falan yok. Şeyh Hasan'ın babası Seyyid Abdurrahman zaten o meşhur Artuklu prensesiyle yani Huzeyme Hatun'le ile çoktan evlenmiş durumda. Yok artık. Yani zindandan ışıkla çıkmak yerine
Yerine zaten çoktan kayınpederi olan Emil'in kızı ile evliydi. Yani zindandan ışıkla çıkma mucizesi aslında stratejik bir siyasi manevranın üzerini örten bir halkla ilişkiler kampanyası gibi duruyor. Çok zekice. Peki Artuklu emirleri neden böyle bir efsaneye veya böyle bir evliliğe ihtiyaç duysun ki sınırlarında? Dönemin siyasi zekasına dikkat çekmek lazım burada. Artuklu emirleri o dönemde doğudan gelen Timur ve Akkoyunlu tehlikelerinden sınırlarını korumak zorundaydılar. Sen de düşün, düşman kapıda. Ne yaparsın? Kızını soyu Hazret Ali'ye dayandığı söylenen itibarlı bir aileyle evlendirerek kendi iktidarını meşrulaştırır ve sınırlarını güvence altına alırsın. İktidar bazen kılıçla değil, doğru efsaneyi yaratarak elde tutuluyor. Gerçekten bakış açımı değiştirdi bu. Efsaneler halkı bir arada tutmak için, şecereler ise devleti ayakta tutmak için yazılıyor anlaşılan. Peki bu yerel güç dengesi, devasa imparatorluklar işin içine girince ne oluyor? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Özellikle 1514 Çaldıran Savaşı'ndan sonra. Çaldıran Savaşı o bölge için tam bir kırılma noktası. Savaş öncesinde bölge, Safevilerin yani Şah İsmail'in yönetimindeyken Kürt beyleri ağır bir baskı altındaydı. Evet, topraklarından idiliyorlar hatta. Çaldıran'dan sonra Yavuz Sultan Selim ve onun meşhur diplomatı İdris-i Bitlisi'nin hamleleriyle Zirki beyleri Osmanlı safına geçiyorlar. İdris-i Bitlisi bölgeyi dolaşıp beyleri tek tek ikna ediyor. Peki sistem nasıl işliyor o zaman? Yani koskoca Osmanlı oraya kendi valilerini atayıp doğrudan merkeze bağlamak yerine neden yerel beyleri kendi başlarına bırakıyor? Osmanlı bu Sarp Dağlık bölgeleri klasik sancak sistemiyle değil, yurtluk ocaklık ve hükümet sancakları dediğimiz bir sistemle yönetmeyi seçiyor. Bu neden önemli biliyor musun? Neden? Merkeze sadakat karşılığında özerklik veriyorlar sanırım. Aynen öyle. İmparatorluklar çevre bölgeleri zorla asimile etmek yerine pragmatik bir şekilde sisteme entegre ediyorlar. Merkeze sadakat ve savaş zamanı asker sağlama karşılığında beyliklerin iç işlerinde tamamen özerk olmalarına, topraklarını babadan oğula bırakmalarına izin veriliyor. Bu çok büyük bir siyasi pragmatizm. Madem kalelerden ve beylerden bahsettik, kaynakta anlatılan o epik hikayeyi es geçemeyiz. Atak Kalesi'nin o Truva atı taktikli fethi. Bildiğim kadarıyla Safeviler Atak Kalesi'ni Zirkilerden alıp Kaçar aşiretine veriyorlar. Zirkiler burayı nasıl geri alıyor? O gece gerçekten de inanılmaz bir asimetrik savaş hikayesi. Zirkiler doğrudan kaleye saldırmak yerine kurnazca bir plan yapıyorlar. Kaçarıları kandırarak diyorlar ki biz başka bir aşiretten çok korkuyoruz. Ne olur kışı şu ana kalenin hemen yakınındaki yıkık dökük Mıl Kalesi'nde geçirelim. Düşmanın merhametini oynamak çok iyi. Kaçarlar da onlara acıyor herhalde. Acıyorlar ve izin veriyorlar. Ama kışın en karanlık, rüzgarın en sert estiği gecelerden birinde Zirkiler kendi ördükleri ipten merdivenlerle Mıl Kalesi'nden çıkıp ana kalenin o sarp surlarına sızıyorlar. Şunu bir hayal etsene. İliklerine kadar donuyorsun. Karanlık bir gece ve devasa bir taş duvara ipten merdivenle tırmanıyorsun. Tek bir ses çıkarsan ölüm. İçeri girip muhafızları alt ediyorlar değil mi? Muhafızları tek tek etkisiz hale getirip sabaha karşı tüm kaleyi ele geçiriyorlar ve liderleri Vakıf Ahmet Bey'i tekrar tahta oturtuyorlar. Vakıf Ahmet Bey, Osmanlı'ya geçişte adı çok geçiyor bu beyin. Nasıl bir liderdi sence? Kaynak ondan sadece bir savaşçı olarak bahsetmiyor anladığım kadarıyla. Vakıf Ahmet Bey tam bir vizyoner. Çaldıran sonrası Osmanlı'ya sadakatini bildiren ilk liderlerden biri. 52 köy ve 2 nahiyeye hükmediyor ama en önemlisi Diyarbakır Ulu Camii'nin Şafiler kısmını onarıyor, kendi adıyla devasa vakıflar kuruyor. O yüzden lakabı Vakıf Ahmet Bey zaten. Yani sadece kılıç sallayan biri değil, dini ve entelektüel altyapıya yatırım yapıyor. Başka böyle entelektüel beyler de var mı peki dikkat çeken? Olmaz mı? Derzin Bey'i Yakup Bey var mesela. O da sadece savaşçı değil, Kürtçe şiirler yazan, kendine ait bir divanı olan bir entelektüel. Üstelik 1576 yıllarında gücünün tam zirvesindeyken kendi isteğiyle tahtı oğluna bırakıyor. Herkesin güce tapındığı o feodal çağda kendi rızasıyla köşesine çekilmesi gerçekten nadir görülen bir erdem.
Ama hikayenin bir de çok absürt ve karanlık tarafı var değil mi? Gırdıkan Beyliği'ndeki o saray entrikası. Nasır Bey'in trajik sonu. Evet. Nasır Bey sürekli oyunla, eğlenceyle vakit geçiren biri. Yanında da Çember lakaplı maskaralıklar yapan Hasan adında bir hizmetkarı var. Saray soytarısı gibi bir şey. Kapalı feodal yapılarda bu soytarı figürleri çok tehlikelidir aslında. Sarayın tüm zayıf noktalarını bilirler. Bir gün Nasır Bey bu çemberi yanına alarak ava çıkıyor. Sonra o avda Çember halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Muhtemelen bir uyuşturucunun ya da otun etkisiyle. Ve durduk yere efendisi Nasır Bey'i göğsünden hançerleyerek öldürüyor. İnanılmaz bir son değil mi? Onca savaş, diplomasi, devasa imparatorluklar. Sonra bir av partisinde halüsinasyon gören hizmetkarın elinde can veriyorsun. Çember oracıkta linç edilerek öldürülüyor tabii. Ama olay orada bitmiyor sanırım. Bitmiyor. Saray dedikoduları hemen devreye giriyor. Cinayetin ardında Nasır Bey'in yakın arkadaşı Mir Halil'in parmağı olduğu dedikodusu yayılıyor ve bu zincirleme bir kan davasına dönüşüyor. Mir Halil de öldürülüyor. O şatafatlı iktidarın bir örümcek ağı kadar kırılgan olduğunu gösteriyor bize bu olay. Gerçekten öyle. Peki bu kan davalarından, zehirli entrikalardan biraz uzaklaşırsak, sıradan halk ne yapıyordu o surların dışında? Kaynağın son bölümlerinde folklora ve gündelik hayata dair harika detaylar var. Tarih sadece kılıç şakırtılarından ibaret değil tabii ki. Kürt folklorundan çok güzel örnekler sunuyor tez bize. Mesela mizahi yöresel şarkılar var. Ah evet, o kaynana manisi. Şöyleydi, kaynanası iyi olanın kefeni kumaştandır, kötü olanınki ise çuvaldan, yani telistendir. Yüzyıllar geçse de gelin kaynana çatışması hiç değişmiyor görüyorsun. Bir de işin çalışma tarafı var. Heyteşç yani ey iyi gibi yün eğiren kadınların gündelik hayatını, yorgunluklarını yansıtan çalışma türküleri var. Kale içinde taht oyunları oynanırken dışarıda kadınlar yün eğilerek hayata tutunuyorlar. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Yüzyıllarca süren bu özerk yapı nasıl oldu da çöktü? Hikayeyi 19. yüzyıla, Sultan II. Mahmut ve Tanzimat dönemine bağlarsak, Osmanlı neden bu beylerden vazgeçti? İmparatorluk zayıfladıkça ve merkezi otoritesini güçlendirme ihtiyacı hissettikçe cevap da netleşiyor. Osmanlı yeni ve modern bir ordu kurmak için yeni vergilere ve uzun askerlik sürelerine ihtiyaç duyuyordu. Artık otonom yapılara, kendi askerini tutan beylere tahammülü kalmamıştı. Özerkliğe alışmış Zirçki beyleri de haliyle buna isyan ettiler. Timur Bey, Recep Bey gibi isimler ayrıcalıklarını kaybetmemek için ayaklandılar. Ama modern ordular karşısında pek şansları yoktu. 1835'te Reşit Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu bölgeye girip isyanı çok sert bir şekilde bastırdı. Ve o hüzünlü son. 98 Zilki Bey'i ve tüm aileleri sürgün ediliyor. Önce İstanbul'a, sonra Edirne'ye. Yüzyıllarca süren o feodal düzen, devasa taş kaleler, o ceylan derisindeki şecereler bir anda modern devlet aygıtı karşısında eriyip gidiyor. Bir fermanla her şey bitiyor. Modern devletin soğuk bürokrasisi o büyük efsaneleri ve kadim şecereleri yutuyor resmen. Geriye sadece yıkık kaleler kalıyor. Bu gerçekten çok çarpıcı bir detaylı incelemeydi. Devasa imparatorluklar tarihi okunurken arada kaybolan o yerel güçlerin, taşraya sıkışmış büyük dramların, şair beylerin ve zeki stratejistlerin hikayesini gördük. Sen de kendi aile geçmişinde veya yaşadığın coğrafyada o sessiz sokaklarda zamanında hangi unutulmuş iktidar mücadelelerinin, duyulmamış efsanelerin gizli olabileceğini bir düşünmelisin bence. Benim de aklıma şöyle bir paralellik geliyor bugünün dünyası ile ilgili. Bugün her şeyin dijital olarak kaydedildiği bir merkezileşme çağında yaşıyoruz. Ancak Zirki beylerinin hikayesine baktığımızda resmi devlet kayıtlarının ötesinde asıl gerçeğin bazen bir ceylan derisinde saklanan şecerede, harabe halindeki bir kalenin taşlarında veya kadınların söylediği bir yün iğirme türküsünde yaşadığını görüyoruz. İktidarlar değişir, imparatorluklar merkezileşir ve dağılır, ancak yerel hafıza her zaman resmi tarihten daha inatçıdır. Çok haklısın. Acaba bugünün dünyasında geleceğin tarihçileri bizim hakkımızdaki gerçeği sadece o resmi veri tabanlarında mı arayacak, yoksa bıraktığımız gayri resmi yerel dijital fısıltılarda mı?
Bu hikaye, tarihin, zekanın değil, bazen yerel kaosun ve rastlantıların esiri olduğunu kanıtlıyor bize. Geleceğin tarihçileri bizim dijital fısıltılarımızı mı okuyacak? Bu inanılmaz kışkırtıcı düşünceyle beraber bugünkü derin yolculuğumuzu burada noktalayalım o zaman. Bize katıldığın bu tozlu sayfaların ve rüzgarlı kalelerin arasında bizimle yürüdüğün için sana çok teşekkür ederiz. Bir sonraki derin araştırmamızda görüşmek üzere.